Hayal edin, 4 yaşındaki bir çocuk daha cümle kurmayı tam beceremeden oyun konsolu kusursuzca kontrol edebiliyor. Evet, günümüzde 10 çocuktan 9'u video oyunlarıyla tanışıyor. Peki bu sadece bir eğlence mi yoksa beynimizin kimyasını değiştiren bir dönüşüm mü yaşıyoruz? Bugün sizi oyunların zihnimiz üzerindeki şaşırtıcı etkilerini keşfedeceğiniz bir yolculuğa çıkarıyorum. Bazıları bu etkileri eğlenceli gelişim olarak tanımlıyor, bazıları ise sessiz bir bağımlılık. Gerçek ne mi? Hadi birlikte inceleyelim. Gelin itiraf edelim. Çoğumuz oyunlarla büyüdük. Kimi mahallede misketle, kimi ekranda Mario'yla. Ama işin dijital boyutu farklı. Modern video oyunları insan beyninin güç zaafına doğrudan hitap ediyor. Hızlı haz, hızlı hareket ve öngörülemezlik. Neden mi bu kadar bağımlı oluyoruz? Çünkü oyunlar tam da beynin ödül sistemine göre tasarlanıyor. Ne zaman puan alacağımız, nereden düşman çıkacağı belli değil. Her şey sürprizlerle dolu. Bu da bizi ekran başına kilitliyor. Tıpkı slot makineleri gibi. Her an her şey olabilir. İşin içine bir de dopamin giriyor. Oyun oynarken beynimiz dopamin salgılıyor. Ve bu dopamin akışı öyle yoğun oluyor ki bazı oyuncular yemek yemeyi, su içmeyi, hatta tuvalete gitmeyi bile unutuyor. Dopaminin artışı beynin bu kimyasalı daha az üretmesine sebep oluyor ve kişi o hissi yeniden yakalamak için daha fazla oyun oynamaya başlıyor. Yani bir döngüye giriyoruz. Tıpkı bir uyuşturucu gibi. Bir ergenden oyun konsolunu alıp ne mi olur? Sinir, bağırış, çağrış yani agresif davranışlar. Çünkü dopamin açlığı bir bağımlılık tepkisi doğurur. Ama hikaye sadece karanlık değil. Bilim insanları oyunların beyin üzerindeki olumlu etkilerini de inceliyor. Özellikle dikkat, görsel uzumsal beceriler ve reflekslerde büyük gelişmeler sağlanabiliyor. Tıpkı kaslarımızı sporla çalıştırdığımız gibi oyun da beynimizi antre ediyor. Oynadıkça nöronlar arasında yeni bağlantılar kuruyor. Bu da öğrenmeyi ve tepki hızını arttırıyor. Oyunlar sayesinde cerrahlar daha başarılı ameliyatlar yapıyor, savaş sonrası travma yaşayan askerler kendini daha iyi hissediyor, hatta sanal pistlerde ustalaşan gençler gerçek yarışlara adım atıyor. Dopamin konusuna dönersek ilginç olan şu, dopamin aslında ödülü kazandığımız anda değil, ona ulaşmak için çabalarken salgılanıyor. Ve bu çaba ödül döngüsü oyunların tam merkezinde yer alıyor. Hep daha büyük bir ödül, daha yüksek bir seviye, daha gelişmiş bir karakter. Bu sonsuz koşu bizi oyunda tutuyor. Ama aynı sistem hayatın her yerinde var. Bilim insanı deney peşinde koşuyor, şair duygularını çözmeye çalışıyor, influencer like için uğraşıyor. Hepsi dopamin peşinde. Biraz da işin biyolojik boyutuna bakalım. Oyun oynarken beyin, göz ve el arasındaki koordinasyon maksimum seviyede çalışıyor. Hafıza devrede, refleksler tetikte, gözler en küçük detayı bile yakalıyor. Beyin uzamsal düşünmeyi öğreniyor. Hatta bazı araştırmalara göre oyun oynayan insanların sağ hipokampüs bölgesinde fiziksel büyüme gözlemlenmiş. Bu bölge hem hafıza hem de duygularla doğrudan ilişkili. Oynadığınız oyuna göre gelişen beceriler değişiyor. RPG oyunları problem çözme yetinizi geliştirirken puzzle oyunları planlama becerinizi arttırıyor. Strateji, refleks, dikkat hepsi oyunla gelişebiliyor. Ancak burada önemli bir uyarı var. Aynı dopamin döngüsü fazla uyarıldığında bağımlılık yaratabiliyor. Uyku düzeni bozuluyor, hareketsizlik kasları zayıflatıyor. Bazı şiddet içerikli oyunlar ise çocuklarda travmatik etkilere yol açabiliyor. Gerçeklik algısı karışabiliyor, hatta kimi çocuklar karakter olduklarını sanıp balkondan atlayabiliyor. Kulağa çılgınca gelse de maalesef böyle vakalar yaşanıyor. Şiddet içeren oyunların beyin üzerindeki etkisi ayrıca tartışılmalı. Kısa süreli bile oynansa anksiyete artıyor, duygusal kontrol azalıyor ve bir diğer sorun sosyal izolasyon. Oyun dünyası gerçekten hayattan daha çekici gelmeye başladığında kişi kendini dış dünyadan soyutlayabiliyor. Özellikle RPG oyunlarında bu tehlike büyük. Gerçek hayatta sıradan biri olan biri oyunda kahraman oluyor. Sanal dünyada beğeniliyor, ödüllendiriliyor. Bu da gerçek hayata dönmeyi zorlaştırıyor. Üstüne bir de VR ve AR, Metaverse teknolojileri eklenince gerçekten neden oyunlardan çıkmak istemediğimizi anlamak zor değil. Filmi izlediniz mi bilmem, Ready Player One. Distopik bir gelecekte geçen bu film, insanların berbat hayatlarını unutmak için VR dünyasına kaçışını anlatıyor. Kurgu ama bir o kadar da gerçek. Tüm bu etkilerden sonra oyunlar bir noktada eskisi kadar zevk vermez hale geliyor. Beynimiz artık sadece ödül sistemi için çalışıyor. Eğlenmek değil, kazanmak istiyoruz. İngilizce mi çalışacaktık? Önce bir oyun. Evi mi temizleyecektik? Sonra bakarız. Önce bir level atlayayım.
Ama unutmayalım, her oyuncu bu döngüye girmez. Her oyun herkesle aynı etkiyi yapmaz. Oyunların etkisinden bahsetmek, yemeklerin insan üzerindeki etkisinden bahsetmek gibi bir şey. Kime, ne kadar, nasıl yediğine göre değişir. Ve aslında beynimize asıl zarar veren şey oyunlar değil. Düşünmeden izlenen televizyonlar, tekrar eden hayatlar, uykusuzluk, kötü beslenme ve hareketsizlik. Belki de her akşam televizyon dizilerine harcadığımız zamanın yarısını oyunlara ayırsaydık, dünya daha yaratıcı, daha dinamik, belki de daha mutlu bir yer olurdu. Ne dersiniz? Gördüğünüz gibi video oyunları sadece eğlencelik piksellerden ibaret değil. Beynimizi etkiliyor, dönüştürüyor, geliştiriyor ve bazen de esir alıyor. Oyunlar ne melek ne şeytan. Asıl mesele biz nasıl oynuyoruz, ne kadar oynuyoruz ve ne için oynuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz düşüncelerinizi yorumlarda duymak isterim. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki dopamin değil bilgi bağımlısı olalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.